56-51 sayılı hani kanunun temelleri 2007 yılında atıldı. 2014 yılında kanunlaştı ve şimdi ona bazı yamalar yapılıyor. Temelde tabii anayasaya aykırı, ifade özgürlüğüne aykırı çok sayıda madde mevcut. Öncelikle bunları söylememiz gerekiyor. Yani kısaca internetin Türkiye'de tamamen bitirileceğini söyleyebiliriz bu kanunlaşırsa. Neler var? Yani değişiklikleri söyleyebiliriz. Şöyle mesela içerik kaldırma, engelleme gibi bir madde gelmiş. Eskiden hatırlayacağınız üzere 2014 yılındaki tartışmalarda biz sadece URL engelleyeceğiz diyordu yasa koyucu. Ama onun yapılmadığını zaten gördük. Bir sürü haber organı, haber medya kuruluşu, bir sürü kişisel hesap tamamen engellendi. Wikipedia 2,5 yıl erişime engelli şekilde kaldı bu ülkede. O sebeple burada da söyleyeceğimiz o ki bizi çok kötü günler bekliyor. Öte yandan şunu söylemek gerekiyor. Temsilcilik mevzusu var. Zaten bu platformların sivil toplum kuruluşlarının falan görüştüğü temsilcileri vardı. Bunların ismi kamu politikaları direktörü gibi geçerdi. Şimdi bunlardan resmi ofis açmaları ve açıkçası sansürün bekçileri, sansürün temsilcisi olmaları bekleniyor. Korsan Parti Hareketi ile biz bu konularda 2011 yılından beri mücadele ediyoruz ve 2014'teki süreçte de ilk biz duyurmuştuk. Bununla ilgili metinleri hesaplarımızdan hala yayıyoruz. Çünkü geçmişi bilmemiz gerekiyor geleceğe bakabilmemiz için. O zaman da demiştik yani internetin sonu geliyor. Şimdi daha da arttırdılar. Şimdi ne olacak? Daha fazla kısıtlanacağız. İnternet daha fazla sansürlenecek ve en önemli noktalardan biri daha fazla fişleneceğiz ve soruşturmalar daha fazla artacak. Çünkü veri yerelleştirme durumu var. Yani diyor ki bu taslak bize Twitter, Facebook gibi Amerikalı sosyal medya şirketleri Türkiye'de tutmalı kullanıcıların verilerini diyor. Böylelikle suç ceza hakimleri ya da emniyet bu verilere kolaylıkla ulaşabilecek. Bu endişe verici bir durum. Gözetim anlamında bunu söyleyebiliriz. Tabii bu tartışmaları işte Netflix engellenmesin gibi bir noktaya indirgemek doğru değil. Bu çok daha derin, daha büyük anayasaya ve ifade özgürlüğüne aykırı bir mevzu. Daha temel dertleri olan bir mevzu. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Bir taraftan da Almanya ile karşılaştırma yapılıyor ama alakası yok. Çünkü iki farklı ülke. Almanya hak ve özgürlüklerini tamamen tanımlamış, uygulayan bir ülke. Türkiye öyle değil. Onun dışında unutulma hakkından bahsediliyor ki bu da tamamen yanlış bir düşünce. Unutulma hakkı GDPR'la yani genel koruma Avrupa'da çıkan genel koruma veri koruma yasasıyla ortaya çıkan bir durum. Ve Türkiye'de de bir tane emsal, bir ya da iki tane emsal karar var bununla ilgili. Ama burada istenen tamamen eleştirinin yani hükümete karşı yapılan eleştirinin internet arama motorları üzerinden yok edilmesi, kaldırılması anlamını taşımakta. Biz hem Korsan Parti Hareketi olarak hem de Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği olarak bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zaten yapıyorduk ama daha da arttıracağız. Birçok farklı kurum var. Bilgisayar Mühendisleri Odası var, Alternatif Bilişim Derneği var. Böyle sayabileceğim bir sürü organizasyon var. Bunlarla birlikte dijital eylemler yapacağız ve insanlara duyurmamız gerekiyor. Çünkü internet kültürü evrensel bir kültür. Bunun yerelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz ve işte genel ahlaka, kamu adabına aykırılıkla işte bu sansür bahane edilemez. Sansürün bir bahanesi olamaz. Zaten bildiğimiz gibi Türkiye'de şu an 400 bin tane fazla, 400 binden fazla internet sitesi engelli durumda. Bir o kadar yüz binlerce URL engelli, 10 binlerce tweet, video engelli durumda. Türkiye'nin sansür karnesi de oldukça zayıf. 2007'den alırsanız 13 yıldır. O yüzden mücadele etmeliyiz, sesimizi çıkarmalıyız ve bunu hani VPN kurarız, gireriz, biz yine gireriz gibi bir basit duruma indirgemememiz gerekiyor.